Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, yeni yılda yılbaşı sofralarımız için enfes iki çok pratik tarifim var. Evet, şimdi buyurun hem lezzetli hem pratik olan tariflerimizi yapım aşamalarına birlikte geçelim. Evet, tarifimize başlarken 50 gram tereyağımızı tabağımıza aldık. Bir çorba kaşığı da balımı aldım. 3 çorba kaşığı toz şekerimi de dahil ediyorum. Evet, şimdi onları iyice karıştıralım. Evet, iyice karıştırdık. Evet, yumurtamı da dahil ettim. Onu da tekrar karıştırıyorum. Evet, bir fiske ya da çay kaşığının ucunda tuz dahil ediyorum. Bir çorba kaşığı pudra şekeri de dahil ediyorum. Bir çorba kaşığı da pudra şekeri dahil ettim. Evet, onları da diğer malzemelerle iyice karıştırıyorum. Evet, şimdi unumu peyderpey dahil ediyorum. Bir miktar un aldıktan sonra bir çay kaşığı kabartma tozumu da dahil ettim. Evet, hamurumu oluşturmaya başladım. Unumu peyderpey dahil ediyorum. Çünkü tereyağını katarken 1 milim eksik, 1 milim fazla dahil etmiş olabiliriz. Veya yumurta, kullandığımız yumurta biraz büyük, biraz küçük olabilir. O yüzden un oranı farklı olabilir. Evet, artık elimle yoğurma vakti gelmiştir. Evet, hamurumuzu güzelce yoğurduk. Güzel bir hamurumuz oluştu. Gördüğünüz gibi. Çok sert değil. Çok da aşırı yumuşak değil. Harika bir hamurumuz var. Evet, hamurumuzu şimdi ikiye bölüyoruz. Evet. Evet, iki tane iki bezem oldu. Şimdi bunun bir tanesini kenara ayırıyorum. İşlemi burada devam edeceğiz. Bir tatlı kaşığı kakao dahil ettim hamuruma. Evet, kakaoyu hamurumuzla iyice karıştıralım, yoğuralım. Evet arkadaşlar, bitter çikolatayı ben Mare usulü erittim. 2 çorba kaşığı dahil ediyorum. Evet, hamurumu iyice yoğuruyorum. Evet, çikolatayı da kattıktan sonra iyice yoğurduk. Evet, şimdi hamurumuzdan küçük bezeler alıyoruz. Kenara koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kakaolu olan hamurumuzu da beze haline getiriyoruz. Küçük küçük parçalar koparıp kenara alıyoruz. Evet, bir parça daha aldım elime. Biraz yoğurup hemen beze oluşturuyorum. Evet arkadaşlar, bezelerimizi hazırladık. Şimdi hafif şöyle inceltip
kenara aldım. Açık renkli olandan da bir bezeye aldım. Aynı boyutta incelttim. Birbirine doluyoruz arkadaşlar böyle. Doladık. Hafif çeviriyoruz. İşlem bu. Bu arada ben hamurum için 2 su bardağı un kullandım. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar, işlemimize başlarken 2 tane patatesimizi soyduk. İstediğiniz tür patatesi kullanabilirsiniz. Evet, öncelikle doğruyoruz. Evet, patateslerimizi tamamını doğradık. Zeytinyağımızı dahil ediyoruz. Evet, bir miktar zeytinyağı dahil ettik. Bu oran sizin zevkinize kalmış tabii ki. Tuzumuzu da dahil ediyoruz. Evet, iyice harmanlayalım. Tuz ve zeytinyağı iyice hepsine geçsin. Tüm patateslerimiz yağlandı. Bu arada istediğiniz baharatı da dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi patateslerimizi pişiriyoruz. Şu anda airfryer'de pişiriyoruz arkadaşlar. Ama bu fırında pişmez mi? Tabii ki fırında da pişer. Ve biberlerimizi küçük küçük doğruyoruz. Evet, şimdi kırmızı biberlerimi de doğruyorum. Ve bir tane kırmızı soğanımız var arkadaşlar, ya da mor ne olarak adlandırıyorsanız onu da küçük küçük doğradık. Evet, patatesimiz pişti, çıkarıyoruz. Evet, pişirdiğimiz patateslerimizi tabağımıza aldık. Şimdi biberlerimizi dahil ediyoruz. Doğradığımız biberleri dahil ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi patatesi istediğiniz patates türünü kullanabilirsiniz. Evet, soğanlarımızdan da dahil ediyoruz. Evet, şimdi sosumuzu hazırlamaya geçiyoruz. Bir tatlı kaşığının ucunda hemen hardal dahil ediyoruz. Ve limonumuzu sıkıyoruz. Yarım limon sıktık arkadaşlar. Ve bir miktar zeytinyağı dahil ediyoruz. Evet, iyice karıştıralım. Evet, sosumuzla buluşturuyoruz diğer malzemelerimizi. İyice harmanlayalım. Evet, şu anda yemeğe hazır. Ve tariflerimiz bu kadar kolaydı ve çok da lezzetliydi. Tüm yapıp yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun, keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.